Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı kahve fincanının yapılışını yapacağız. Tarifini vereceğim size. Tamamen hayal ürünüm. Bu şekilde bir tasarım yaptım. Önüne küçük de bir kalp de yapacağız. Bu şekilde mutfaklarınıza dekorasyon olarak koyabileceğiniz bir ürün olacak. Tığ numaram Tulip'in 2,50 milim tığını kullanıyorum. Numara olarak da 4 numarası. Kahverengi ipim Alize Cotton Gold kullanacağım. Beyaz ipimde Peria Baby Cotton Amigurumi kullanacağım. Ben genelde Peria'nın X Large iplerini kullanırım. Videolarımı takip edenler bilir. Bugün bunu denemek istiyorum. Bir tık bu mesela kullandığım ip X Large'tı. Bu ona göre bir tık ince bir ip. Bakalım bir tık küçük mü olacak, büyük mü olacak? Ve dilerseniz daha büyük, bunun daha büyüğünü isterseniz kadife iple yaparsanız çok tatlı olur kadife iple de. Evet, şimdi kupa yapımıyla yani bu krem rengi olan iple kupa yapımına başlayalım. Şimdi sihirli halkamızı oluşturuyoruz önce. Şu şekilde bir parmağımıza ipimizi dolayalım. Bu sihirli halkamız. İpimizi, tığımızı ipin altından geçiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Buradan bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sihirli halkamın içerisini 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1. Hemen parmağımı çıkardım ve ipi biraz küçültüyorum rahat tutabilmek için. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben bu sefer beyaz iple yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha Türk kahvesi fincanı havası versin diye beyazla yapacağım. Hem daha küçük olması benim işime gelecek. Siz dilerseniz yarnat jeans ya da nako denim gibi bu kalınlıkta iplerle de örebilirsiniz. Şimdi sihirli halkamın ipini çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi ise birinci sık iğneme, karşıdaki birinci sık iğneme arttırma yapıyorum. Karşıya batalım. Tam batamadım bakın şu. Heh. 1. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 2. Bir yana geçiyorum. 3. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 4. Tekrar bir yana geçiyorum. 5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 6. Bir yana geçiyorum. 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8. Bir yana geçiyorum. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 10. Bir yana geçiyorum. 11. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak 12. sık iğnemi de yapıyorum. İkinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda 6 kere arttırma yaptık ve 12 sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 3. sıramızda ise yine 12 kere arttıracağız arkadaşlar. Her ilmeğe çift batacağız. Haydi başlayalım birlikte. 1. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Bir yana geçtim. 3. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. Ve 4. Bir yana geçtim. 5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım ve 6. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 24 olana kadar arkadaşlar. 7, 8, bakın 9, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10. İçinizden sayın, 24 olana kadar bu şekilde aynı ilmeğin içerisine çift batarak sıra sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. 3. sıramızı da 12 kere arttırarak her ilmeğe 12 kere çift batarak tamamladık. Yani toplamda etrafında 24 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 4. sıramızda da her ilmeğe tek batarak 24 sık iğne yapacağız yine. Çift batmıyorum, artık tek batıyorum. Bir tane ilmek belirleyici oluşturdum bu arada kendime. Siz de böyle sırayı belirlemek için yapabilirsiniz. 2, 3, bakın her ilmeğe tek batarak sıramın sonuna kadar geleceğim. Düz örüyoruz. 5, 6. Evet arkadaşlar. 24 tane sık iğne ördük etrafını düz bir şekilde. Sıramızın sonuna geldim. Şimdi ise arkadaşlar BLO tekniği ile 24 sık iğne öreceğiz. Yani nedir BLO? Bakın ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyalım hemen. Bakın
Şu şekilde batmıyorum da normal sık iğne batar gibi batmıyorum da şu ilmeğin ortasına batıyorum ve arkadaki ilmeği alıyorum. BLO back demek. Back loop. Yani arka ilmekten alarak ör demek. Bakın arka ilmekten aldım. Ön ilmeğimi burada bıraktım. 1. Hemen yandakini tekrar göstereyim. Bakın. Şunu düzelteyim. Şu şekilde değil de bu şekilde değil. Ortasına batıyorum ve arkadaki ilmeği alıyorum. 2. Bu şekilde örmeye devam edelim. 3. 4. Yine 24 tane sık iğne yapacağız. 5. 6. Ortasından batarak arkadaki ilmekleri alıyorum. 7. 8. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 23 ve 24.'yü de yaptık arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrar bir üst sıraya taşıyorum. Şu anda 5. sıramızı bitirdik. Bakın şuradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızı bitirdik. 6. sıramızda ise bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bir tane sık iğne battım. Bir tane yandakine arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bir sık iğne bir arttırma. Bunu sıranın sonuna kadar tekrar edeceğiz arkadaşlar. Tekrar yapayım. Bir tane sık iğne battım. Bir yanındakine arttırıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu düzende gidelim. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Sıranın sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yapıp buluşalım. Evet, sıramızın sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yaparak etrafında 36 tane sık iğne elde ettik. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi ise 8 sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 2 tek batarak ilerliyorum. 3 4 ben burayı özür dilerim, yanlış yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 her ilmeğe tek batarak ilerledim. 8 olunca bir yandakine bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 8 sık iğne bir arttırma yapalım sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, 7. sıramızda 8 sık iğne bir arttırma yapıp 40 sık iğne elde ettik. Etrafında 40 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrar bir üste taşıdım. Bakın şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıradan 13. sıraya kadar artık düz örüyoruz arkadaşlar. Her sık iğneye tek batarak dümdüz döneceğiz etrafını. Fincanımızın yukarı doğru çıkıyoruz alt tabanından. Öyle düşünebilirsiniz. Bu yeni ip biraz böyle dağılan bir ipmiş. Tavsiye etmiyorum. Peria Baby işte gösterdim ya size ilk başta. O ipi bir deneyeyim alayım dedim. Çok katlarına ayrılıyor. O yüzden hoşuma gitmedi. Örmesi rahat değil. Renk tonu olarak renkleri denenebilir. Bu şekilde arkadaşlar ilmek belirleyicinizi de burada bırakın. Daha sonra saymamız rahat olur. 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye sayarız. Ya da hiç sorun değil. Acemiyseniz, yeni başladıysanız bunu her sırada bir üst sıraya da taşıyıp buradan itibaren birlikte sayarız. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, şimdi tam 6 sıra düz ördük. Bakın 8'de bırakın ilmek belirleyicinizi demiştim. Yani 7. sırayı bitirdikten sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıramızı da tamamladık. Etrafımız 40x, 40 sık iğne yani. Şimdi ilmek belirleyicimi hemen bir üste taşıdım. Şimdi de önden alarak ilmekleri 40 tane sık iğne yapacağız. Bakın. Yani buradan batmayacağım da sık iğnemi, bu sefer de ön ilmekleri alacağım. FLO tekniği, bu da front, önden alma demek. 1 ön ilmeği alarak, bakın arkadakiyle birlikte almıyorum da ortadan batıp sadece ön ilmeği alıyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 39 ve son olarak yine ön ilmeğimden alarak 40'ı da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 14. sıramızı tamamladık. İlmek belirleyicimizi bir üste taşıdık. Şimdi 15 ve 16. sıralarımızı ise normal dümdüz sık iğne örerek tamamlayacağız. Yani 15. sıra 40 sık iğne, 16. sıra 40 sık iğne ya. Toplamda 80 sık iğne içinizden sayarak gidebilirsiniz. 1, 2. Ben öyle yapıyorum, kolay oluyor. 3, 4, 5 ve arkadaşlar son olarak bakın 15. sıra 40 yaptık. 16. sıra 40. Toplamda 80 sayabilirsiniz demiştim. Sonuncu 80'e geldik. Bir tane ilmek aldım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. Bir tane de zincir çektim ve ipimi bir miktar uzun bırakarak şu şekilde gizlemek için ayrı burayı kullanacağım. Kupamız tamam. Şimdi kupamızın kulpunu yapalım. Hep birlikte. 16 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. İpimizi aldık. Zincir nasıl çekilir? Bakın ipimi tuttum. Bir tane doladım tığıma. Şurayı birleştiriyorum. Diğer elimle şurada bir halka oluşturdum. Gördünüz mü? Bir daha yapayım. İpimi tuttum, tığımı. Şu üstteki iple iki elimi tuttum. Birleştirdim. Tığımın içerisine bir halka oluşturdum. Ve bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Bu kuyruğunu çektim. Bir tane zincir çekmiş oldum. Şimdi 16 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi 16. zincir, yani şu ikinci zincirden itibaren 15, daha doğrusu 15. zincirime batıp 15 tane sık iğne yapacağım. Bakın nereye battım? Şuraya değil de şu bir alttakine. İkinci zincirden itibaren 15 tane sık iğne yapıyorum zincirimin üzerine. 1, 2, benim ipim çok dağılıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 ve sonuncu ilmeğime de batıyorum, 15. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum etrafına arkadaşlar. Şimdi yine 15 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, yapamadım. 2, 3, 4, 14 ve sonuncuya geldim. Sonuncu ilmeğime de batalım. Sonuncu ilmeğime battım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve ipimi uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle bayağı bir uzun bıraktım. Bunu daha sonra şöyle karşılıklı dikeceğiz ve göreceksiniz, kıvrılarak kendi şeklini alacak zaten. Şimdi arkadaşlar ayaklarını yapalım. Önce beyazla başlayacağım. Yani şurayı yapıyoruz. Beyaz ipimi aldım. Sihirli halka oluşturdum. Sihirli halkamın ipini içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ipimi çektim.
Ve ilk yaptığım birinci sık iğneme batıyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum sırayla. Arttırma azaltma yok. 1, bir yandakine battım. 2, bir yandakine battım. 3, bir yandakine battım. 4, bir yandakine battım. 5, bir yandakine battım. 6. Şimdi 3 tane azaltıyoruz arkadaşlar peş peşe. Buradan bir tane aldım. Bir yandaki ilmekten de alıyorum. İkisini bir çıkıyorum. Şimdi azaltma yapacağız 3 tane peş peşe. Bir tane buradan aldım. Bir tane de yan ilmekten aldım. Bakın. İkisini. Şimdi azaltmamızı yapalım. Bir tane aldım. Üzerine bir şey almadan yanındakini de aldım. Yanındaki ilmeği. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım arkadaşlar. Bir tane azaltma yaptım. Şimdi diğer yanına bir azaltma daha. Buralarda azaltma yapmak biraz zor. Bir tane aldım bu ilmekten. Diğer yanındakinden de alacağım. Şöyle biraz düzlersek. Diğer yanındakini de aldım. İkisini bir çıktım. İpim o kadar kötü ki emin olun siz böyle zorlanmazsınız. Çünkü şunda zorlanmadım. Beyaz ip kötüymüş arkadaşlar. İkisini bir çıktım. Şimdi bir azaltma daha yapacağız. İnşallah ben yapabilirsem. Siz bu kadar zorlanmazsınız gerçekten. Yani bu ip neymiş? Semsert esnemiyor. Tavsiye etmiyorum. Bakın. 2 ilmeği tığıma getirdim. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım arkadaşlar. Şimdi şöyle ikisini bir çıkmayalım. Şurayı bir alalım. Şu 2 halkamız bir dursun. Hemen renk değiştirelim. Hangi renk iple yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben kahverengi ipimle yapacağım. Çünkü içini kahve yapıyoruz ya. Ayakları da kahve olsun gibi düşünüyorum. Halkamdan geçirdim. Rengimi değiştiriyorum. Kısa kahve ipimle uzun beyaz ipimi arkadan 2 kere bağlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu arada sesim için de çok özür dilerim. Hastayım. Maalesef işlerde beklemez. Evet. Şimdi bakın. Şuradan bir tane geçirdik ya. Herhangi bir yerden bakın. Şuradan bir tane halka alın. Ve sık iğne yapalım. Şimdi bunun üzerine devam edeceğiz. Zincir çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekin. İpi bir miktar şu şekilde uzun bırakın ki dikeceğiz oraya. Ve şurada kalan fazlalıkları şöyle azıcık kesin. Kalanı da ortasına batalım. Ve şuradan çıkalım. Robot süpürge de ayağımın altında bir anda çalışmaya başladı. Kusura bakmayın ses için. Bu şekilde çıkaralım. Yine alttan çıkardığımız yerlerin de fazlalıklarını alıp şöyle makasla tepebilirsiniz. Bakın şurada bir fazlalık var. Minik iplerimi kesiyorum. Evet, minik ayağımız hazır. Bundan bir tane daha hazırlayın. Şimdi arkadaşlar şu üst kısmı kahve kısmını yapacağız. Kış ayı olduğu için hava da çok aslında aydınlık ama telefonda karanlık çıkıyor, kusura bakmayın. Şimdi kahve kısmına başlayalım. Yine sihirli halkamızı parmağımıza doladık. Şöyle çekeyim.
Tığımı arkadan aldım. Bir tane zincirimi çektim ve sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne oluşturuyorum yine. 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapadım. Şimdi ilk yaptığım birinci sık iğneme batıyorum ve arttırıyorum. Bir sık iğne battım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Bir yandakine 3. Aynı ilmeğe tekrar battım. 4. Bir yandakine 5. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 6. Bir yandakine 7. Aynı ilmeğe tekrar battım. 8. Bir yandakine 9. Aynı ilmeğe tekrar battım. 10. Bir yandakine 11, aynı ilmeğe tekrar batarak 12. sık iğnemi elde ediyorum. Şimdi ise arkadaşlar ikinci sıramı tamamladım. 1 ve 2. Üçüncü sıramızda hemen ilmek belirleyicimizi yerine takalım. Üçüncü sıramızda ise bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Bir yanındakine de aynı ilmeğin içerisine çift batarak arttırıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Sıramızın sonuna geldik. Üçüncü sıramızı tamamladık. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım ve dördüncü sıramızda ise bu sefer de 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. 1 2 ve bir tane arttırıyorum. Tekrar bir sık iğne, 2 sık iğne ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramızı 2 sık iğne, bir arttırma yaptık ve etrafında 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçiyorum. 5. sıramızda ise 3 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 tane tek battım. Bir yanındakini hemen arttırma yapıyorum. Tekrar bir yanına 2, diğer yanına 3, diğer yanına ise arttırma. Aynı ilmeğin içerisine 2 kere battık. Şimdi 3 sık iğne, bir arttırmayı sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. İlmek belirleyicimizi bir üste taşıdık. Şu anda 30 tane sık iğnemiz var. 5. sık iğnemizde, 5. sıramızın etrafında yani. Şimdi ise 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz yine. 6. sıramızdayız. 2 tane sık iğne batıyorum. Bir yanına arttırma yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir yanına ikinciyi yapıyorum. Diğer yanına aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, 6. sıramızda 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorduk. Ben sonuncuya geldim. Bakın, sonuncuyu da arttırmayı yaparken bir tane aldım. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Sonuncu sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim ve dikmek için uzunca bir ip bıraktım. İpimi de buradan çıkardım. İlmek belirleyicimizi artık çıkarabiliriz. Şimdi bir de elleri yapalım, sonra dikim aşamasına geçelim. Evet, eller için yine kahve ipimi aldım. 12 tane zincir çekiyorum. Aslında el ve kol yapmadan da çok tatlı bir fincan yapabilirsiniz. Ben biraz türetmek istedim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci zincirden itibaren ilmek kaydıracağız. Bakın, bir tane ilmeğimin içerisinden kaydırdım. 1. Diğer yanındakine aldım. Halkamın içerisinden geçirdim. İlmek kaydırmış oldum. Diğer yanındakine
Halkamın içerisinden geçirdim. İlmek kaydırmış oldum. Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. 2, 3. Tekrar ikinci zincirden itibaren halkamın içerisinden geçirdim. 1. Diğer yandakine geldim. Halkamın içerisinden geçirdim. 2. Ve şuraya geldim. Bakın şu boşluk var ya bir tane. Orada bir delik var. Oraya battım. Yine halkamın içerisinden geçirdim. Tekrar dilerseniz 2 parmak da yapabilirsiniz. Ben 3 güzel olur diye düşündüm. 1, 2, 3. Tekrar arkadaşlar ikinci zincirden itibaren ilmek kaydırıyorum. Halkamın içerisinden geçirdim. 1. İkincide de halkamın içerisinden geçirdim. 2. Ve geldim şuradaki noktaya battım. Ve sürekli ilmek kaydıracağım şimdi. Sıramın sonuna kadar ilmek kaydıracağım. Eğer mesela kollar size bacaklara göre kalın geldiyse burada da kesip bırakabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde böyle ilerletebilirsiniz. Bakın. Her zincirimden şu şekilde ilmek kaydırıyorum. Halkamın içerisinden geçiriyorum. Bunu sıranın sonuna kadar yapacağız. Eğer hani ben bunu tamamen kafadan tasarladım. Eğer yani varyantlarını yapacağım. Mesela birini kalın, birini ince yaparım. Bakalım hangisi daha hoşuma gidecek. Birkaç tane üretmek, tasarlamak lazım. Evet, şimdi ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi ikinci elinizi de yapın. Şimdi arkadaşlar takacağımız kilit gözlerin yerini belirleyelim. Ben mesela bunda şu boyda kullandım gözleri. Şöyle göstereyim. 8 milimlik gözler kullandım. Acaba bunda 5 mi kullansam diyorum. Siz 6 yani 8'den büyük daha güzel olmaz. En büyük 8 bence. Benim şu an ara boylar kalmamış. 5 ve 8 var elimde. İkisine de bakıp deneyelim. Bakın kaçıncı sıraya yapacağız gözleri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ve 8'in arasına yapacağız arkadaşlar. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 7 ve 8'in arasına tığımla şöyle bir geçiyorum. Önce büyüğü deneyeceğim. Birlikte deneyip bakalım. Büyük de güzel ya, değil mi arkadaşlar? Çok büyük değil. Sanki ben 8 değil de bir 6 ya da 7 milimlik olsaymış daha hoş olur diye düşünmüştüm. Aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boşluk bırakıp bir yanındakine de diğer gözü takalım. Şu miniyi bir takacağım görmeniz için. 5 de çok küçük yani. Tam işte 6 ya da 7 olsaymış elimde daha hoş olurmuş. Bu da çok küçük değil mi? Bu da olur ama çok küçük ya. Bu konuda kararsız kalmıştım ama şu an eminim. Evet, diğer gözümüzü de taktık arkadaşlar. Şimdi arkadan kilit aparatlarımızla kilitleyelim. Dilerseniz önce gözü işleyebiliriz. Gözü işlemek için dikiş ipleri var ya, şöyle ince bir ip aldım arkadaşlar. Etamin ipi de kullanabilirsiniz. İğnem çuvaldız kullanıyorum ben genelde. Şimdi bir yandan geçiriyorum. Şu şekilde gözü kitlemememizin sebebi rahat iğnemizi batırabilelim diye. Bakın. Şu şekilde şu ipimi elimle tutacağım. Bunu kaçırmayacağım. Gözün dibinden battım iğnemi. 1, 2, 3 saydım. Bakın. 3 saydım ve bir yanına bakın 3 sıra saydım. Bir çapraz hemen bir üstüne değil de bir yandakine 3 sıraya ipimi geçirdim. Birinci kirpiğimi yaptım. İkinciyi de aynı dibe batıyorum. Şimdi karşıya geçiyorum. Diğer göze. Hiç ipimi koparmadan etmeden bakın gözün dibinden batıyorum. Evet.
İğnemi geçirdim. Şunu iyice sıkalım. Benim burada bakın hemen düğün mü oldu, ne oldu? Heh. Niye böyle bol oldu? Şunu biraz daha çekeceğim ama gelmiyor. Evet. Şimdi diğer gözümüzü işleyelim. Fazla da gerdirmeyelim ki şurası düzgün olsun. Bakın. Görünüyor mu? 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Ve çapraz. Çapraz yukarı doğru batıyorum. İkinci kirpiğimi de yaptıktan sonra çıkıyorum. Bakın şu şekilde kirpiklerimiz hazır. Ve ipimi çıkarıp şuradaki ipimi de alıyorum. Bakın şuradan girmiştik ya. Dilerseniz iğneyle oradan çıkarıp da yapabilirsiniz. Şöyle arkadan iki ipimi bağlayacağım arkadaşlar. Arkadan iki ipimi bağladım. Şuradan bir tane kesiyorum. Fazla ipleri şöyle kısaltıyorum. Evet, tatlı minnoş gözlerimiz hazır. Gözlerimizi hemen kilitleyelim. Diğerini de takıyorum. Bunu pembeyle yapmıştım. Bunun da dudaklarını kırmızı yapmak istiyorum. Yine bir parça ip kesiyorum ve iğneme takıyorum. Gözün bakın şu şekilde 1 2 ikinci sırasına 1 2 ikinci sırasına ortalama bir yer belirliyorum kendime. Şu arkadan ipimin bir ucunu tutuyorum. Bir tane de 1 2 3 boşluk bırakıp buraya batıyorum ve ortadaki yere alttan ortaya batıyorum. İpimi geçiriyorum. Şöyle ortasından bir daha geçirdim. Sıktım. Tatlı bir V yapıyorum. Heh. Ve şimdi arkadan yine kırmızı ipimi de bağlıyorum. 2 kere bağlasanız yeter. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir kola kapağı aldım. Dilerseniz koymayabilirsiniz de. Bunun ölçüsünde hani tabanı düz dursun diye kullanacağım bunu. Neymiş bu? Fusti'nin kapağı mesela. Bunda da 500 milimlik su şişesinin kapağını kullanmıştım. Şöyle evdeki kapaklarınıza bakın. Şöyle altı düz dursun diye bunu kullanacağım. Ve ben bunun içine bir de taş koydum arkadaşlar. Parktan başka bir proje için toplayıp yıkadığım taşlar vardı. Böyle havuz taşı gibi. Onları koydum. Hani acaba dedim en ufak şeyde mutfakta falan süslüyor koydunuz ya rafa devrilir mi diye düşündüm. O yüzden taş koydum. Ama buna koymayacağım. Gerek yok ya. Devrilmez sanki yani rüzgara mı koyuyoruz değil mi? Şimdi içerisine elyafla dolduralım. Şu şekilde boncuk elyaf kullanıyorum her zaman. Boncuk elyafımla bir miktar dolduracağım. Kapağı dikerken tekrar yetmezse doldurmaya devam ederiz. Şu anlık çok doldurmayın. Dikerken zorlanabiliriz. Kahve için ördüğümüz üst kısmı aldım elime. Tığımı, iğnemi geçirdim. Bakın şurada bitmişti ya. Hemen bir yanındaki ilmeğe batıyorum. Şurayı biraz düzlemek için, eşitlemek için düz görünsün diye. Sonra diğer yanındakinden batıyorum. Şu ortadaki sihirli halkam var ya, o da biraz ipi uzun geldi bana. Onu da kesiyorum. Dilerseniz kesmeyebilirsiniz. Zaten içine girecek. Azıcık boşaltayım ben bir saniye. Rahat dikebilmek için. Bakın. Şimdi nereden dikecek? Şuraları da biraz kıvırın. Nereden dikeceğiz biliyor musunuz? Hani FLO örmüştük ya en son front önlerden alarak. Bunların ilmekleri burada bakın. Buralardan dikeceğiz. Bu şekilde getirdim. Yerleştirdim kahvemi. Rastgele bir ilmeğimi alıyorum. Bir bu ilmeğimden alıyorum. Bir kahvemden alıyorum. Alttan dikiyorum. Bakın. Sonra ikinciyi üstten geçiriyorum. Kırışmamasına özen gösterin.
Sonra diğer ilmeğim. Tekrar aynı şekilde bir alttan bir üstten çok özür dilerim. Boğazım fena. Salgını, şifayı kaptık. Bu şekilde umarım net görünüyordur. Dikmeye devam edelim. Bakın sonlara geldikçe biraz daha dolduralım. Şu şekilde. Fincanımızın yanakları falan tontiş olsun, güzel olsun. Ve son dikişimizi tamamlarken bakın şuradan çıktım. Bitiriyorum. Çok doldurursanız şurası çok şişkin olur. Az doldurursanız buralar dolmaz. Bunun ortasını, ayarını yapmanız gerekir arkadaşlar. Şurada beyaz ipimiz vardı ya. Bunu da şu kahverengiyle birleştirip gizleyebiliriz. Tığımızla çekin buradan. Ay bu beyaz ipe gerçekten sinir oldum. Gıcık bir ipmiş. Tekrar sonda size markasını göstereceğim. Onu almayın. Ben de dikkat ederim. Belli markalar dışına çıkmam. Perihan'ın X Large'ı falan bayılıyorum. Yıllardır kullandığım. Dedim yeni bir ürün çıkarmış. Deneyelim. Bu kötü mesela. Her Perihan olana güvenmeyecekmişsin demek ki. Bugün hastayım herhalde ondan mı? Bir türlü yapamıyorum bugün, ne oluyor? Evet, fincanımızın şimdi sapını dikelim. Fincanımızın sapı için uzun bıraktığımız kısma iğnemi taktım. Ve sadece bakın karşılıklı dikeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. O kendi kendine kıvrılacak, göreceksiniz. Karşılıklı dikiyoruz. Şöyle ikiye katlayın, kolay olursa, nasıl kolayınıza gelirse. Bu şekilde dike dike sona kadar gelelim. Karşılıklı ilmeklerden geçiriyorum sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evet, kulpun bakın sadece içten diktim ve kendiliğinden bu kıvrımı alacak arkadaşlar. Şimdi göz kararı hemen bir yanına dikiyoruz şu şekilde. Eğer illa sayı isterseniz 1, 2, 3, 3 ile 4'ün arasına dikiyorum. Yine özel bir tekniği yok. Bir uçtan bir oradan alarak rastgele dikiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradan geçirdim. Bir üste çıkıyorum. Ve bu kulağına dikiyorum. Evet, tamamen diktiğinize, sağlamlığına eminseniz bakın şurada bunun bir yarım ipi vardı ya, onu buradan çıkardım. Dikmem bittikten sonra bunu da buradan çıkardım. İkisini bir bağlayacağım ve sağlamlaştırmış olacağım. Bağladıktan sonra her zamanki gibi ipimi kesiyorum ve herhangi bir yerden batıp aralardan bu ipimi de gizliyorum. Şimdi ayak yapımına geçiyorum. Bakın ayağı şöyle sallandırdığınızda eğik bir kısmı var. Fark ettiniz mi? Bakın şöyle yandan daha belli. O eğik kısım öne gelecek şekilde dikeceğiz. Ona dikkat edin. Şu şekilde fincanımın altına bir yer belirliyorum. Bakın şu an eğik kısmı ters oldu. O yüzden şöyle çevireceğim. Ters çevirdim. Bu şekilde dikiyorum. Bir
kahverengiden bir de zeminden alarak dikiyorum. Evet, birincisini diktim. İkinciyi aldım. Dilerseniz aynı iple de dikebilirsiniz. Diğerininkiyle de dikebilirsiniz. Bunu da bakın ölçtüm, boyu tam oluyor mu diye. Boyunu ölçtüm. Ayarladıysanız boyutunu arkaya geçin. Yine aynı noktalardan dikimini yapacağım. Diğerini ipi takacağım. İkinciyi de diktiyseniz bakın birincinin ipini şurada bırakmıştım. Onun yanına çıkıyorum hemen iğnemle. Onun yanına çıkıp ikisini bağlayıp aralardan geçirip yine kesip aralardan gizleyeceğim ipimi. Şimdi sıra geldi ellere. Bakın gözün bir altından şöyle yanlardan yapacağım. Bunları da tığ yardımıyla yapıyorum. Şu şekilde. Dilerseniz elin ipini uzun bırakıp dikebilirsiniz. Bu size zor gelirse. Şöyle çıkaracağım. Bir tane de diğer ipi çıkaracağım. Sonra bunu şuradan alacağım. Bakın şu şekilde bağlayacağım. Ve ipi aralardan gizleyeceğim. Başka bir numarası yok. Bağladığım ipi arkadan şöyle çıkarıp gizleyeceğim. Biraz keselim. Diğer kolu da aynı şekilde yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4. Gözün dördüncü yanından yaptım. 1, 2, 3, 4. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet, tatlı kahve fincanlarımız hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum, beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bakın dilerseniz eline bir kalp vermeyi düşünüyorum. Resimlerde göreceksiniz. Hadi bir kalp yapalım bir de birlikte. Arkadaşlar minik kalp yapımı için sihirli halka yapıyorum bir tane. Sihirli halkamın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Üzerine alıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Bu birinciydi. İkinciyi yapıyorum. 3 kere halkamı çıkıyorum üçlü trabzan için. Tekrar yaptım. Bakın birinciyi çıktım. İkinciyi çıktım. Üçüncüyü çıktım. Şimdi tam 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi karşı tarafın dördünü yapacağız. Toplamda 8 tane. 1, 2, ay yapamadım. 2, 3 ve 4. Evet, şimdi ise 3 tane üçlü trabzan yapıyorum yine. 2, bu 1. İkincisini yapıyorum. Bir kere çıktım. 2 kere çıktım. 3 kere çıktım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi buradaki sihirli halkamı tamamen çekiyorum. İyice sımsıkı. Bunu da kalbin ortasından, bir dakika geçiremedim. Kalbin ortasından geçiriyorum.
ilmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. Şu arkaya bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ikisini tekrar iyice sıktırıyorum. Şöyle arkadan da bağlıyorum bunları. Dilerseniz keçeden de kesebilirsiniz kalbi. Şöyle eline tatlı bir kalp kondurabiliriz. Ne dersiniz? Ya da şöyle buradan tutar gibi yapabiliriz. Dikebiliriz buraya. Nasıl olur sizce? Ben birkaç çeşit deneyeceğim. Şöyle bu kalbi tutar gibi. Bunu keçeyle de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şurayı dikemediyseniz, yapamadıysanız burayı da soğuk silikonla yapıştırabilirsiniz. Evet, tatlı kalbimiz de böyle oldu. Bilemedim. Sizce nasıl olur? Elinde bir kalp taşısa ya da kahve taşısa, değil mi? Kahve örsek minik. Öyle de güzel olur. Neyse. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.